Herkese merhaba. Bugün konumuz vücudun kendi kendisine savaş açtığı oldukça karmaşık ve gizemli bir hastalık. Sistemik lupus erythematosus ya da daha sık duyduğumuz adıyla SLE. Gelin bu iç savaşın detaylarına birlikte bakalım. Bir anlığına düşünün. Sizi dışarıdaki tüm tehlikelerden korumakla görevli o mükemmel sistem, yani bağışıklık sisteminiz, bir gün rotasını şaşırıp sizi düşman olarak görürse ne olur? Kendi sağlıklı dokularınıza, kendi hücrelerinize saldırmaya başlarsa, işte lupusun ve genel olarak otoimmün hastalıkların ardındaki hikaye tam da bu. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce lupus nedir sorusuna yanıt arayacağız. Sonra bu zorlu tanının nasıl konulduğuna bakacağız. Ardından vücuttaki yolculuğunu takip edip son olarak da lupus ile yaşamanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Ve ilk bölümle başlıyoruz. Lupus nedir? Yani içeriden gelen bu saldırı tam olarak ne anlama geliyor? Gelin onu bir anlayalım. En basit haliyle SLE, bağışıklık sistemimizin, hani o koruyucu askerlerimizin dost ateşi açması durumu. Kendi dokularını yabancı bir istilacı gibi görüyor. Buradaki en kritik kelime ise sistemik. Çünkü bu savaşın tek bir cephede değil, deriden eklemlere, böbreklerden beyine kadar vücudun birçok farklı noktasında aynı anda yaşanabileceği anlamına geliyor. Peki bu hastalık daha çok kimleri etkiliyor? İşte bu grafik bize çok net bir cevap veriyor. Gördüğünüz gibi vakaların %65'i, yani ezici çoğunluğu 16 ila 55 yaş arasında başlıyor. Yani tam da insanların hayatlarının en aktif, en üretken olduğu dönemde. Ve işte en dikkat çekici istatistik. Lupus, doğurganlık çağındaki kadınlarda erkeklere kıyasla tam 10 ila 15 kat daha sık görülüyor. Evet, yanlış duymadınız, 15 kata kadar. Bu devasa fark doğal olarak araştırmacıların dikkatini hormonlar ve bağışıklık sistemi arasındaki karmaşık ilişkiye çekiyor. Peki bu iç savaşın tetiğini ne çekiyor? Aslında tek bir suçlu yok. Şöyle düşünelim, genetik yatkınlık dolu bir tabanca gibi. Ailede olması ya da bazı özel genleri taşımak mermiyi namluya sürüyor. Ama tetiği çeken şey genellikle dışarıdan bir etken. Bu yoğun güneş ışığı olabilir, bir enfeksiyon olabilir, hatta bazen kullanılan bir ilaç bile olabilir. Geldik ikinci bölüme. Tanının anatomisi. Şimdi bu kadar farklı belirtiyle ortaya çıkabilen, adeta bir bukalemun gibi kılık değiştiren bir hastalığı nasıl teşhis edersiniz? İşte bu süreç gerçekten de bir dedektiflik hikayesini andırıyor. Doktorlar birbirinden bağımsız gibi görünen ipuçlarını bir araya getirmek zorunda. Ve bu dedektiflik hikayesinde doktorların elinde çok önemli bir araç var. SOP-Brain MD diye bir şifre. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Aslında bu, Lutus'un 11 tane resmi tanı kriterini akılda tutmak için kullanılan meşhur bir kısaltma. Haydi bu harflerin ne anlama geldiğine bakalım. Peki kural ne? İşte en önemli kısım bu. Bir hastaya lupus tanısı koyabilmek için bu 11 maddenin hepsinin birden olması gerekmiyor. Hayır. Bu listeden en az 4'ünün bulunması yeterli. Üstelik bu 4 kriterin hepsi aynı anda olmak zorunda da değil, yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Hadi şimdi o listedeki bazı ipuçlarına görsellerle bakalım. Mesela solda gördüğünüz ağız içindeki yaralar, yani oral ülserler, bunlar genelde ağrısız olduğu için hasta farkına bile varmayabilir. Sağdaki ise çok daha belirgin, diskoid döküntü. Bunlar kalıcı iz bırakabilir ve hatta o bölgede saç dökülmesine bile neden olabilir. İşte size hastalığın en gözle görülür kanıtlarından ikisi. Burada da iki klasik bulgu var. Soldaki belki de lupusun en ikonik imzası, yanaklar ve burun köprüsünü kaplayan o meşhur kelebek döküntüsü. Sağdaki resimse başka bir yaygın şikayeti gösteriyor. Artrit, yani eklemlerdeki ağrı ve şişlik. Ama burada ilginç bir detay var. Lupus artriti genellikle romatoid artrit gibi eklemleri kalıcı olarak tahrip etmez. Ve şimdi laboratuvardaki en güçlü kanıt. Antinükleer antikor, yani AN testi. Şu mikroskop görüntüsüne bir bakın. O parlak yeşil ışıklar ne biliyor musunuz? Onlar hastanın kendi antikorlarının, kendi hücrelerinin çekirdeklerine yapışmış hali. Yani bu, vücudun kendine savaş açtığının adeta fotoğrafı. Gerçekten inanılmaz. Peki bu test neden bu kadar önemli? Çünkü lupus hastalarının %98'inden fazlasında bu test pozitif çıkıyor. Neredeyse hepsinde. Eğer test negatifse lupus teşhisi pek olası değil diyebiliriz. Ama bir aması var. Her ANA pozitifliği de lupus demek değil. Bazen sağlıklı insanlarda ya da bambaşka durumlarda da pozitif gelebilir. Yani tek başına bir anlam ifade etmiyor. Evet, diyelim ki dedektiflik bitti ve tanı konuldu. Peki ya sonra? Şimdi lupusun vücuttaki yolculuğuna çıkıyoruz.
Bakalım bu hastalık farklı organ sistemlerinde ne gibi izler bırakıyor? Lupus'un en sevdiği hedeflerden biri cilt ama o kadar farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor ki mesela sırttaki bu halka şeklindeki döküntüler tipik bir subakut kütanöz lupus örneği. İlk bakışta neye benziyor? Sanki bir mandar enfeksiyonu gibi değil mi? İşte bu yüzden teşhis koymak bazen gerçekten zor olabiliyor. Eklemlere geri dönelim. Bazen Jacques artropatisi dediğimiz bu ilginç durum ortaya çıkıyor. Eller sanki şekil değiştirmiş gibi görünüyor. Ama daha önce de söylediğim gibi burada kemiklerde bir yıkım yok. Sorun tamamen bağların gevşemesiyle ilgili. Bu da ne anlama geliyor? Bu durum geri döndürülebilir. Yani kalıcı bir hasar değil. Şimdi en ciddi cephelerden birine, böbreklere geldik. Buna lupus nefriti diyoruz. Doktorlar bir biyopsi yaptıklarında aslında şuna bakıyorlar. Bu böbrekteki hasar aktif bir yangın mı yoksa yangından geriye kalmış bir enkaz mı? Solda gördüğünüz aktivite bulguları alev alev yanan ama ilaçlarla söndürebileceğimiz bir yangın demek. Sağdaki kronisite bulguları ise maalesef yangının bıraktığı kalıcı yara izi. Onu geri döndürmek mümkün değil. Ve evet, bu iç savaş vücudun ana motoru olan kalp ve akciğerlere de sıçrayabiliyor. En sık gördüğümüz şey bu organları bir kılıf gibi saran zarların iltihaplanması. Yani kalpte perikardit, akciğerlerde plörit. Ama bazen durum daha da ciddileşip iltihap doğrudan kalp kasına, hatta kalp kapakçıklarına bile saldırabiliyor. Ve son bölümümüze geldik. Lupus ile yaşamak. Peki bu kronik savaşla hayat nasıl devam ediyor? Hastalık nasıl yönetiliyor? Riskler neler ve gelecekte hastaları neler bekliyor? Şunu en başta söyleyelim, lupusun henüz kesin bir tedavisi yok. Ama bu yönetilemez olduğu anlamına gelmiyor. Tedavideki bütün amaç o kontrolden çıkmış bağışıklık sistemini sakinleştirmek ve organların kalıcı hasar görmesini engellemek. Elimizdeki silahlar çeşitli. Kortikosteroidler yangını hızla söndürüyor, immünsüpresanlar orduyu genel olarak yavaşlatıyor ve en ağır vakalarda daha hedefe yönelik çalışan biyolojik ilaçlar devreye giriyor. Tabii bu yolculuğun ciddi riskleri de var. Bu grafiğe baktığımızda lupus hastaları için en büyük tehditlerin ne olduğunu görüyoruz. Bakın, sadece hastalığın kendisi, yani organ yetmezliği değil, yıllar süren iltihabın getirdiği kalp ve damar hastalıkları da listenin başında. Bir de tedavinin kendisi bir risk oluşturabiliyor. Bağışıklığı baskılayan ilaçlar nedeniyle gelişen enfeksiyonlar da maalesef ciddi bir tehlike. Ama bu karamsar tabloya rağmen çok önemli bir umut ışığı da var. Özellikle en korkulan komplikasyonlardan biri olan böbrek yetmezliği için, bakın bu cümle çok değerli, lupus hastaları böbrek nakli için harika adaylardır ve hastalığın yeni takılan böbrekte tekrarlaması çok nadirdir. Bu ne demek? Vücut yeni ve sağlıklı bir organa saldırmıyor. Bu gerçekten müthiş bir haber. Ve bu bölümü zihinlerimizde bir soruyla kapatalım. Otoimmün hastalıkların, yani vücudun kendi kendine ihanet etmesinin sırrını çözmeye ne kadar yakınız? Lupus bize her gün o inanılmaz bağışıklık sistemimizin ne kadar hassas bir ipin üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. Bilim insanları bu iç savaşları bitirecek o nihai barış anlaşmasını bulmak için durmaksızın çalışıyor. Bu gizemi çözmek belki de modern tıbbın en büyük sınavlarından biri.